Hepinize merhaba, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok beğeneceğinizi umduğum evdeki kalan bayat ekmekleri değerlendirmek adına pamuk gibi yumuşacık bazlamalar yapıyoruz. Eğer isterseniz bu bazlamaları fazla yapıp dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım ürün beraber izleyelim. Bismillah deyip tarifime öncelikle evde kalan 2 adet bayat ekmeği yoğurma kasesinin içerisine şöyle küçük parçalayarak eklemekle başlıyorum. Bayat ekmekler bu şekilde kaldığında isterseniz dondurucuya kaldırıp bazlamalarınızı yapacağınız zaman çıkarın. Buzu çözüldükten sonra aynen bu işlemi yapabilirsiniz. Ekmekleri bölüp yoğurma kasesinin içerisine ekledikten sonra üzerine 5 su bardak ılık su ekliyorum. Ben 2 ekmekle yaptım. O yüzden 5 su bardak su ekledim. Eğer siz 1 ekmekle yapacaksanız 2,5 su bardak su eklemeniz yeterli olacaktır. Ekmekler suyun tamamını içerisine çekip yumuşaması için öncelikle şöyle biraz elimle karıştırıp yoğurduktan sonra üzerini kapatıp bu şekilde 10 dakika dinlendiriyorum. 10 dakika beklettikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı tepeli olacak şekilde tuz ekliyorum ve tekrar şöyle biraz karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı zeytinyağının yarısını ekliyorum. Kalan yağı hamuru yoğururken kullanacağımız için bir kenara alıyorum. Yağı da ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra 8 su bardak unun neredeyse büyük bir bölümünü ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ben bu hamur için tam 1 kilo un kullandım. Eğer ki bardağı tepeli olacak şekilde doldurduğunuzda 8 su bardak un tam 1 kilogram geliyor. Kalan unu ara ara azar azar ilave edip hamuru yoğuruyorum. Hamur biraz toparlandıktan sonra ayırdığımız yağ var ya, ona ara ara elimi batırıp yoğurmaya devam ediyorum. Evet, ben hamuru şöyle deyim yerindeyse sakız kıvamına gelene kadar aralıksız bir şekilde 5 dakika yoğurdum ve istediğim kıvama geldikten sonra üzerini örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Ben 10 dakika dinlendirdim. Eğer zamanınız varsa yarım saatte dinlendirdikten sonra artık bezelerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Yaklaşık 10 dakika dinlendirdiğim hamurun hiç formunu bozmadan unladığım masanın üzerine alıyorum ve küçük parçalara bölüyorum. Küçük parçalara böldüğüm hamurları avucum arasına yuvarlayıp yumaklarımı tamamlıyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşitleyip tamamlayabilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 20 eşit beze yaptım ve bezelerin büyüklüğünü pişireceğim tavanın boyutuna göre ayarladım. Sizler de hangi tavanın içerisine yapacaksanız bezelerinizin küçüklüğünü, büyüklüğünü tavanınızın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Bezelerin tamamını yaptıktan sonra unladığım bir tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine biraz un serpip 5 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. 5 dakika dinlendirdikten sonra bezeleri un ve oklava yardımıyla açıyorum. Ben açarken oklava kullandım. Sizler isterseniz merdane ile de kolaylıkla açabilirsiniz. Bu aşamada açarken hafiften un ekleyerek açabilirsiniz. Çünkü hamurun kıvamı yumuşak olduğu için oklavanıza ya da merdanenize yapışabilir.
Benim bazlamaları pişireceğim tavanın boyutu 35 santimlik. Bazlamaları açarken de tavaya uygun bir şekilde açıyorum. Sizler de hangi tavada pişirecekseniz bazlamalarınızın boyutunu ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben çekim yaptığım için kameranın açısını ara ara düzeltmem gerekiyordu. Bu yüzden bazlamaların tamamını açtıktan sonra pişiriyorum. Sizler isterseniz bir yandan açıp bir yandan da pişirebilirsiniz. İnanın o şekilde yarım saat içerisinde hem bazlamalarınızı açıp hem de pişirebilirsiniz. Bazlamaların tamamını açtım. Sizlere de bu şekilde göstermek istiyorum. Eğer siz de benim yaptığım gibi hepsini açtıktan sonra pişirecekseniz mutlaka kapınızı, pencerenizi kapatın. Aksi takdirde bazlamalarınız kuruyabilir. Bazlamaları pişireceğim tava şöyle güzel bir şekilde ısındıktan sonra açtığım bazlamalardan bir tanesini tavanın içerisine seriyorum. Bu aşamada ocağın altı yüksek ateşte. Sizler de mutlaka bazlamalarınızı pişirirken daha yumuşak olmasını istiyorsanız bir tık yüksek ateşte pişirin. Ara ara isterseniz eğer tava çok ısınırsa ara ara kısabilirsiniz ama kesinlikle kısık ya da orta derecede pişirmeyin. Bir tarafının tam pişmesini beklemeden ara ara ters düz edip ara ara da şöyle ikiye katlıyorum ki daha güzel kabarsın. Pişen bazlamaları temiz bir sofra bezinin içerisine alıyorum ki kuruma yapmasın. Mutlaka sizler de bu şekilde isterseniz sofra bezinin içerisine, isterseniz de bir poşetin içerisine, isterseniz de kapaklı bir saklama kabının içerisine koyabilirsiniz. Hamurun içerisine sadece bayat ekmekleri ekledik ve mayasız olmasına rağmen sizin de gördüğünüz gibi bazlamalarımız nasıl güzel kabarıyor. Evde bayat ekmek var ve çocuklar yemiyor. Sabahta kalkıp bazlama yapmak istiyorsunuz. Akşamdan hamurunuzu hazırlayın. Sabahta kalkıp çay demlenene kadar bazlamalarınızı pişirip afiyetle tüketin. Eğer ki hamurunuzu akşamdan yoğuracaksanız yoğurduktan sonra mutlaka üzerini sıkı bir şekilde streçleyin. Daha sonra dolaba kaldırın ve sabahta kalkıp bazlamalarınızı yapabilirsiniz. Evet, bazlamaların tamamını pişirdim ve bu şekilde bezin arasında en az yarım saat bekletiyorum ki tamamen soğusun. Daha sonra poşetleyip dondurucuya kaldıracağım için. İnanın abartısı söylüyorum. Bu bazlamalar pamuk gibi yumuşacık oluyor ve kesinlikle şöyle lastik gibi sert değil. Çiğnemekte zorlanmayacaksınız. Tamamen soğuduktan sonra 20 tane bazlama yapmıştım. Beşerli olacak şekilde poşetleyip dondurucuya kaldırıyorum. Bazlamaların nasıl yumuşacık pamuk gibi olduğunu size şöyle yakından da göstermek istiyorum. Eğer isterseniz bu bazlamaları tam buğday unuyla da yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde bayat ekmekleri ekleyip hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Siz izlerken ben de unutmadan hemen size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dondurucuya koyduğunuz bazlamaları nasıl tüketeceksiniz? Bana bu konuda çok sayıda mesaj geliyor. Bazlamaları dondurucuya koyduktan sonra yemeklerden ya da kahvaltıdan 5 dakika önce tezgahın üzerine koyun. Zaten buzu çok çabuk bir şekilde çözülecek ve inanın dondurucudan çıkan bazlamalar pamuk gibi yumuşacık oluyor. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldim. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarif yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Yapılıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hoşça kalın.